Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, inanılmaz lezzetli, şahane bir tatlı tarifi paylaşacağım. Ve hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için öncelikle 600 milim süt kullandım. Sütü ölçtükten sonra tencereme koydum. Sütü orta derecede pişirmeye başladım. Sütümü daha sonra parmağım ile kontrol ettim. Parmağımı yakmayacak dereceye geldikten sonra diğer taraftan diğer sosumu hazırladım. Ayrı bir kasenin içerisine 150 milim süt. Şöyle puding tozu kullandım. 2 yemek kaşığı puding tozunu sütün içerisine ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Mutlaka süt ile çok güzel bir şekilde karışması gerekiyor. Yoksa daha sonra tencere içerisine koyduğunuz zaman topaç topaç olur. İyice karıştırdıktan sonra aldım ve tencerenin içerisine ilave ettim. Tencerenin içerisine iyice eridikten sonra yarım bardak toz şeker. Toz şekerini siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha az veya daha fazla koyabilirsiniz. Şekeri de şöyle erittikten sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar cevizi ince ince kıydım. Cevizleri isterseniz havanda da dövebilirsiniz. Fakat havanda dövdüğünüz zaman çok ince oluyor. Un gibi. Onu sevmiyorum. Yerken ağzına gelmesi için böyle bıçak ile kesmek bence daha doğru oluyor. Cevizleri ince ince kıydıktan sonra sütün içerisine ilave ettim. Biraz da fındık kullandım. Fındıkları da ince ince kıydım. Tabii ki fındıkları öncelikle şöyle ikişer ikişer keseyim, daha çabuk olsun istedim. Baktım ki ikişer ikişer kesmek zor oluyor. Daha sonra biraz zahmetli oldu ama birer birer kestim. Fındıkları da ince ince kestikten sonra tencerenin içerisine ilave ettim. Şöyle bir fiskede tuz ilave ettikten sonra tenceredeki kremamızı sürekli karıştırdım. Pişene kadar mutlaka sürekli karıştırmanız gerekiyor, yoksa daha sonra dibi tutabilir veyahut da topaç topaç olabilir. Kaynama kıvamına geldikten sonra 1 dakika kadar daha pişirdim. Daha sonra tencereyi ocağın üzerinden aldıktan sonra kenara soğuması için bıraktım. Üzeri kaymak tutmaması için mutlaka soğuyana kadar arada kepçeyle karıştırmanızı tavsiye ederim. Puding soğurken diğer taraftan ekmekleri hazırladım. Bunun için tost ekmeği kullandım. Tost ekmeklerini gördüğünüz gibi bardak ile kestim. Kalıbınız varsa kalıp ile de kesebilirsiniz. Diğer tost ekmeklerini de aynı şekilde kestim. Diğer tost ekmeklerini de aynı şekilde kestim. Tost ekmeklerinin kenardan çıkanları tabii ki de atmadım. Kenardan çıkan ekmekleri de öncelikle güzelce kuruttuktan sonra ben blender ile çekiyorum. Daha sonra köftelerde kullanabiliriz. Kenardan çıkan tost ekmekleri bir poşete koyun, yumuşak dursun. Ertesi sabahta küçük küçük kesip yumurta ile pişirebilirsiniz. 2 yemek kaşık balı 200 gram krem peyniri ile karıştırdım. Krem peynirimiz tabii ki tuzsuz olması gerekiyor. Tuz ile balı güzelce karıştırdım. Hazırlamış olduğum ballı krem peynirini kesmiş olduğum tost ekmeklerin üzerine sürdüm.
Üzerine biraz ceviz serpiştirdim. 4-5 tane de kuru üzümü koyduktan sonra üzerine diğer parçayla kapattım. Hafif şöyle bastırırsanız birbirine yapışır ve daha iyi olur. Fazla da bastırıp ezdirmeyin. Diğer tost ekmeklerini de aynı şekilde hazırladıktan sonra tabağa dizdim. Bu arada pudingimiz de soğudu. Pudingimiz şöyle çok hafif ılık olması gerekiyor. Fazla sıcak olmasın, yoksa ekmekler hamur olur. Öncelikle şöyle tabağın içerisine 2-3 kepçe döktüm. Her tarafına yaydırdım. Daha önce hazırlamış olduğum tost ekmeklerini tabağıma dizdim. Kalan pudingi de tost ekmeklerin üzerine kaplayacak bir şekilde döktüm. Üzerine biraz Antep fıstığı serpiştirdim. Biraz da kuru meyve vardı. Onlardan küçük küçük kesip üzerine serpiştirdim. Siz kendi damak zevkinize göre ve göz zevkinize göre istediğiniz şekilde üzerlerini süsleyebilirsiniz. Ortalarına birer tane üzüm de koyduktan sonra ben buzdolabında şöyle 3-4 saat bekledim. Daha sonra şu anda tatlımız servise hazırdır. Sunum tabağını hazırlamaya geldi sıra. Sunum tabağınızı da siz kendi göz zevkinize göre dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Biraz Antep fıstığı serpiştirdim. Gördüğünüz gibi tatlımız için fazla zaman harcamadık ve az malzemeyle çok kolay bir tatlıydı. Tadı da gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli. Ben ilk defa yaptım ve tadına doyamadım. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle hafif tatlı yemek istiyorsanız, özellikle hem lezzetli hem hafif tatlı diyorsanız mutlaka bunu denemelisiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız. Her şey gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın.